Bu hafta neler olduğuya bakarsak eğer, bu hafta neler olmadı ki? Bir kere bizim için çok gurur verici bir olay yaşandı. Pandemi nedeniyle yapılmayan Riyad'daki Dünya Ezan Yarışması'nda, çünkü daha önce Muhsin Hoca ile biz Şarkışla'da sohbet ederken kendisi böyle bir yarışmaya katılacağından bahsetmişti ama pandemi nedeniyle o yarışma 2 sene, hatta 2,5 sene civarı ertelendi ve daha sonrasında kendisi yakın zamanda yarışmaya katıldı ve yarışmada birinci oldu. İkinci olan da gene analizini yaptığımız Alpcan Çelik. Çok değerli iki müezzin ve çok başarılı oldular ama bunları bekliyorduk herhalde. Sürpriz değildi. Gerçekten çok kıymetli. Makamlarla ilişkileri çok başarılı. Özellikle Muhsin Hoca'nın bizim bildiğimiz kadarıyla da zaten müthiş keyif aldı ve farklı makam türlerinde, farklı üsluplarda okumayı çok iyi yaptığını biliyorduk. Çok güzel bir sonuç elde edildi. İsterseniz onunla başlayalım yayına. Keyifli olur. Bende ama hangi kaydı var? Şimdi onu bulmaya çalışacağım. Her aşamada, yani yarı finalde, girişte pek çok farklı okuma yapmış. Galiba final şu. Değil mi? Doğru mu şey yapıyorum? Evet, final bu. Hadi izleyelim beraber. هو محسن كارا الذي جعل أستاذ المقامات يحتار في صوته ويضعه تحت مجهر الدراسة لأنه حالة خاصة. İlk dörde girince bir duam vardı, o aklıma geldi. Ben sürekli şu duayı yapardım. Allah'ım bana bu nimeti sen verdin. Öyle bir yere getir ki beni, ben senin adını en güzel bir şekilde, en yüksek sesle bağırayım ve herkes bunu işitsin. Farklı üslupların karışımı işte. Bu sanki böyle bir Mısır tavrı gibi. Tam da bilmiyor olabilirim. Ama öyle andırıyor. Ve yerinden Hicaz. Şimdi daha önce tabii bilmiyoruz. Muhsin Hoca ile belki vakti olursa kendisiyle de sohbet etmek isteriz. Atıyorum muhtemelen karar sesi alarak çıkmıştır. Daha önce biliyorsunuz özellikle ezan okumalarında, ya benim yıllar önce bir projemdi aslında, hani sizle de paylaşayım. Böyle bir şey yapmak çok istiyordum. Yani çünkü herkes kendi kulağından bir ses alıyor ve giriyor. Tamam. Bu geleneksel olarak ezanın okunmasında zaten çok normal bir şey. Yani en eski dönemlerde bir diapazon yok ki oradan la sesini alsın, ona göre bir aman kendi sesim uygun tonda girin. Böyle bir şey yok. Ama iş geliştikten sonra, yani biz birçok şeye sahip olup bilgilendikten sonra, insan seslerinin yapısını öğrendikten sonra artık böyle şeylere ihtiyaç var. Mesela Muhsin Hoca bir tenor ve Hicaz makamının girişte de Hicaz makamı, Hicaz Hümayun gibi bir makamla girdiğinde görüyorsunuz ki yerinden girmiş. Yani mi tonunda. Fa da girebilirdi. Geçen haftalarda biz fa diye sol, la okuyan din görevlilerimizi dinledik. Ve ne kadar zorlandıklarını, yıprandıklarını. Yani bir okumaya girerken ses almak, doğru sesi almak ve doğru ses üzerinde kendinizi ifade etmek, sonuçta o cümleleri ifade etmek, doğru tonda girdiğiniz sürece kolay. Ama doğru tonda girmiyorsanız büyük bir yorgunluk ve sonunda ne olacağını bilmediğiniz bir okumanın içine giriyorsunuz demektir. Kendisine sormak isterim. Yani mi tonunu bilerek mi seçti? Ki öyle gözüküyor. Bu zaten galiba birinci oldu ve hani ödülü aldığı görüntüler var sanırım bunda. Okuma yapıyor mu bilmiyorum. Konuşmalar var. Bir kayıt daha bakalım. 996 bin izlenmişse final okuyuşu diyor Muhsin Kara. Tamam. Haydi bakalım. Budur o. Galiba burada Muhsin Hoca birinci oluyor. Ve finalde bir okuma daha yapıyor. Heh, evet. Hadi gelin dinleyelim bakalım neler yapmış. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Şimdi tekrar tona bakacağım. Gene mi karar.
Gerçekten merak ediyorum. Eğer kendi kulağından sürekli bu yerinden sesi alıyorsa müthiş bir şans tabii ki. Yani hiçbir sesten bir yerden bir şey almayıp tekrar mi tonunu yakalayabiliyorsa ne güzel. Yani bu güzel bir kulak göstergesi, olağanüstü bir kulak göstergesi ama hani bir duyayım deyip giriyorsa da işte o işin artık ustalığı seviyesi diyelim. Profesyonelliği demek istemiyorum çünkü profesyonellik hani bu işi ne bileyim para karşılığı yapan kişilere denen şey ama ustalık o işte artık pişmiş seviyeye gelmeye doğru giden kişilere hatta pişmiş olan kişilere denen şey. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Allahu Ekber. Allahu Ekber. Meşhur Muayyer Kürdi girişini yapıyor. Gerçekten harikulade. Yani onun sesini o ilk tanıdığımız Muayyer Kürdi ezanın o tınılarıyla başlıyor. Nefis. Birçok kişi mesela şey sormuş bana chatten yazan, Instagram'dan yazan. Hani ben bir opera sanatçısıyım. Bu kadar kapalı ağızda bu kadar tiz sesleri nasıl çıkıyor diye söylemiş. Muhsin Hoca biraz bu sesleri kullanırken çok alışmış bu kapalılığa. Biraz da hafif nazalı da kullanıyor. Tam arada bir yerde bırakıyor. Biz kendisiyle cami içinde de biliyorsunuz kayıtlar yaptık. Bilmeyenler kanalda izleyebilirler. Cami içi akustik testleri. Muhsin Yazıcıoğlu Camii'nde yaptığımız kayıtlardı. Kendisi gene aynı stilde okudu. Yani stilini değiştirerek bir okuma yapmadı. Tabii ki kolay değil. Yani bu kapalılıkla okurken büyük bir volümü doldurmakta mikrofonik bir okuma şu an yaptı. Ama mikrofonsuz okuduğu zaman elbette ikinci, üçüncü okumadan sonra insanı yoracak bir şeydir bu. Yani bir dayanıklılık, o açık ağzın verdiği güç ve kuvvetle okumak, diyaframı rahat kullanmak birbirini tamamlayan şeyler. Kapalı ağız daha mikrofonik bir okuyuşun desteğiyle çok daha iyi bir noktaya gelir. Onu anlatmaya çalışıyorum. Tabii alışılagelmiş şeyler kolay kolay değişmez. Bunda da bir lezzet yakalandıysa niye değiştirsin? Yani hayatınızı ve hayat biçiminizi ona göre ayarlarsanız ki hani şu yani hiç durmadan okumalar yapılmadığı sürece hani kişinin ses sağlığına da ciddi zarar verecek bir şey de değil. O zaman problem yok diye bakılabilir. Zaten bütün şan eğitimleri, bütün sesle alakalı şeyler önce karşı tarafa sorarsınız. Yani tamam bu çalışmayı yapacağız da niye? Neden istiyorsun? Hocam şöyle bir sorun var dediği anda evet orada bir problem vardır. Hiçbir problem yoksa her şey iyi gidiyorsa ben gene de yapacağım tamam. Ama neden? Neden sorusunu bütün herkesin iyi vermesi gerekiyor. Neden bir şey var? Eşhedü en la ilahe illallah. Eşhedü en la ilahe illallah. Şimdi şundan kesin bahsetmek lazım yalnız. Burası bir cami değil. Öyle olduğu için içeride kurulu bir sürü ışık, kameralar ve yanında da birçok okuyucu var. Yani hiç kolay bir atmosfer değil. Hafif titreme, hafif nefes kaybı çok normal. O ortam için çok normal. Yani kendisini çok daha rahat okumalarını bildiğimiz için bunu söylüyorum. Eşhedü enne Muhammeden Resulullah. Sabah, geçki. Eşhedü enne Muhammeden Resulullah. Aslında kafam karıştı. Acaba girişte Muayyer Kürdi yapmadı mı? Ben çok başta... Hüseyin'i gibi çünkü. Evet.
Kürt'teki Hüseyin'i gibiymiş. Ben muayyer Kürt'ü dedim ama. Gibi. Peki sonra değiştiriyor sabah. Eşhedü enne Muhammeden Resulullah. Doğru söyledi. Daha önce bir galiba yarı finale gelmeden önce sabah bir ezan okunuyor baştan sana. Muhteşem oldu, onu da dinleyin. Eşhedü enne Muhammeden Resulullah. Hayy alassalah. Hem makamı değiştirdi, icaza geçti, hem de stili değiştirdi aynı anda. Okuyuş yani Türk okumasından biraz Mısır ağzına doğru geçti diye tahmin ediyorum. O çarpmalar değişti çünkü bütün gırtlaktaki. Hayy alassalah. Şimdi araya da gene biraz Türk müziğinin makamsal yapısını o tadı da katıyor ve tam karıştırıyor her şeyi, iç içe geçiriyor ve acayip güzel bir lezzet çıkıyor. Asıl ben şöyle de değerlendirmek istiyorum. Sonuçta Riyad'da yapılan bir yarışma ve dinleyicisi her yerden, yani her coğrafyadan insanlar ve eğer bu namelerden gerçekten herkes keyif alıyorsa, çünkü bir dönem çok kafa karışıklığı vardı bunlarla ilgili. Yani işte sizin okumanız çok ağdalı, sizin okumanız çok sade. Hani böyle vardır. Böyle ülkelere göre farklı okuma stilleri var. Özellikle Türkiye'deki yani geçmişten gelen Osmanlı stilinin yarattığı o makamsal yapı, o makamların içindeki tırmanışlar. Hani Hüseyin'i giriş mesela, yani hani tam makamsal karakter gibi bir tatlı bir Hüseyin'i gibi sonra başka yerlere geçme. Bu kadar geniş pek kullanıldığını duymamıştık Mısır haricinde. Şimdi Muhsin Hocam ikisini bir araya karıştırarak çok daha farklı bir lezzet çıkarıyor. Velhasıl aslında önemli olan dinleyicinin bundan hoşlanması, bunu evet bu gerçekten güzel diye genel bir yargıya varması. Bunun sonucunda bence şöyle bir güzelliği de olabilir bu yarışmanın. Tabii Muhsin Hoca buna da vesile oluyor. Alpcan Hoca'nın kaydını bulamadım ben internette, bilmiyorum, varsa da gönderiniz. İstanbul stili, yani Osmanlı stili benzer çünkü, yani Türkiye'de okunan genel zaten ezanlar birbirine benziyor ama İstanbul stilinin biraz daha farklı bir yapısı vardır. Geçmişteki bestecilerinin yapısından dolayı. Bunun yaygınlaşmasını sağlayabilir bu yarışma. Çünkü Muhsin Hoca'yı eğer stilini beğeniyorsa dinleyici, o zaman İstanbul stiline doğru da bir yakınlık kuracaktır. Bence bu kıymetli bir şey. Çok kıymetli bir şey. Çok net söyleyeyim size. İlk ben bu kanalda ezan analizleri yaptığım zaman yazan dünyanın birçok yerinden, Türkiye'den değil genellikle. Çünkü Türkiye'de olanlar alışkındı. Yurt dışından yazan, işte Arapça yazıyorlardı falan altına. Böyle ezan okunmaz, böyle nameli ezan okunmaz diyorlardı ama diyorduk yani bu, bir de yani yaptıkları videolar böyle namesiz, sade, standart, Türkiye'de bilinen, hep dinlenen ezanlar için diyorlardı, düşünün. Buna da faydası olacağını düşünüyorum. Çünkü gerçekten dünyanın her yerinde başka okunuyor yani stil olarak. Hayy alel Nihavent, geçki. Şimdi harfi çıkarabilmek için ağzını kapatıyor bir de. Öyle bir durum da var. Onu gırtlaktan çıkarabilmek için biraz kapatıyor. Fakat bu Nihavent geç çok yakışmamış mı ya? Gerçekten şahane olmuş. Bir daha dinleyelim. Hayy alel
orada o sesi önce tamamen küçücük pianissimo yapıp ondan sonra tekrar decrescendo ile tekrar geri gelmek, o crescendo ile açmak gerçekten çok lezzetli. Yani daha önce bunları denediğinin göstergesi. Özgüncüm bir şey diyeceğim mi? Yoksa sonsuza Texas. Ses... Yok Alpcan Hoca'nın kaydını attım da hocam. Ha, harikasın. Onu Çok teşekkür ederim. Süper. Böyle bir hafif karciğer gibi geldi. Ondan sonra Kürdili Cazker'e döner gibi sonra. Yani tam değiştirdiği yer artık makam fırtınası gerçekten. İnanılmaz cambazlıklar var. Mesela bakın. Dize dikip. Bir anda bir Kürdi dizisini size gösteriyor yukarıdan aşağı. Çok keyifli. İşte efsane, yani kendi sesine bence en çok yakıştırdığım o Kürdi makamının muhteşem lezzeti ve aynı etkiyi hepsinde yarattığını görüyorsunuz zaten. Yüzleri, mimikleri, tansiyonları değişti herkesin burada. O klasik çok tatlı. İlahe illallah. Çok güzel. Harikulade. Gerçekten tebrik ediyoruz hocam sizi. Bravo. Büyük, güzel başarılar bunlar. Yani etki yaratabilecek başarılar. Yolunuz açık olsun. Hemen Alpcan Hoca'ya da kısaca bakalım mı? Onun okuması nasıl diye. Burada bir kayıt dursun. Bu arada çok güzel kayıtlar buldum ya çocuklar. Bugün çıldırtacağım sizi. Vallahi çıldırtacağım. Yandınız yani. Onu söyleyeyim. Özgüncüm nereye attın? En son mesaj hocam bu arada. Yok. Burada hocam. Bir daha atıyorum. Lütfen bir daha at. Yanlış. Bir daha attım. Facebook üzerinden gelen bir kayıt bu. Evet. Değil mi? Tamam, teşekkür ederim. Ona da bir bakalım. بنغم إيماني وانسيابية الأداء منحته أصوات لجنة التحكيم في التصفيات حتى وصل النهائي. La da bitiriyor. Vay be, çok acayipmiş. Mide başladı Hicaz üzerinde. Tam pes la'ya karar veriyor. Çünkü zaten hani o kadar güzel bir değişiklik yapmış ki bu arada Muhsin Hoca. Ona da bakıyorsunuz yani mi üzerinde Hicaz yapıp mi üzerinde Kürdili Cazker'e dönseydi tizde çok tiz bir noktaya gelecekti. Fakat böyle çok güzel geçkilerle en peste la'ya kadar da çekmiş yani. Tonu düşürerek Kürdili Cazker'e gelmiş. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Rast ne zaman? Allahu Ekber, Allahu Ekber. Tam bildiğimiz buranın ezan stili. Eşhedü en la ilahe illallah. Tabii hani herkesin başka bir okuma stili var. Bunu kabul ediyorum. Muhsin Hoca'nın o güzel geçkileri, o naif stili çok gerçekten kulağa keyif veren, dinlendirici bir stil. Çok güzel, kendine has bir stil. Ama Alpcan Hoca'nın tekniğine de ben bayılıyorum ayrıca. Yani teknik olarak baktığınızda o biraz daha hacimli, daha büyük sesler, daha yuvarlak sesler girdiği zaman da hani mikrofonu bir kenara bıraksa da içeriye çok güzel ses, volüm verebilecek bir güce sahip. Kıymetli, çok kıymetli.
teknik olarak ben hem teknik hem ikisi bir araya geliyor stilde. Daha tatmin edici geliyor. أشهد أن لا إله إلا الله. Görüyorsunuz değil mi stilini? Müthiş. Çok güzel. Gerçekten çok güzel. أشهد أن محمدا رسول الله. İyi bakın, tekniği çok güzel. Gerçekten çok güzel. أشهد أن محمدا رسول الله. Acaba bir ses rast okuyor. Bence mutlaka ses alıp çıkmışlar. Plan, yani güzel bir iş yapılmış. Bilgiyle karışık bir iş yapıldığını düşünüyorum. Yani hani hadi bu rast okuyalım diye de tam kararı almış gibiler bence. حي على الصلاة. Yani şey denir ya. Döktürmüş denir ya hakikaten öyle. Alttan indi. Ta oraya kadar. Müthiş. Bir de o tizdeki ilk girişteki o çarpmanın daha da yukarıdan alması müthişti. O çarpma nefis bir şeydi. Alışılagelmiş değil. Farklı. حي على الصلاة. Hani Nevada Hicaz'ı gösterip tekrar حي على الفلاح. büyük nefes kullanıyor. Ona göre de hani büyük bir hacimde daha doğrusu ses kullanıyor. Ona göre de bir nefes ayarlamış. Tam her şeyi yerinde. Tam yerli yerine oturtarak, yani baştan sona hiçbir falsosu olmayan tertemiz bir okuma. Gerçekten öyle müthiş güzel bir hem nefes hem güç kullanımı. Kelime kullanımı. Uzatma, yani bir dengele bir sanki böyle bir 5 saniye daha uzatmayı denese sonuna yorgunlaşacak gibi ama öyle bir yerde bırakıyor ki pat diye oturuyor cümleler, yorum. Ve çok iyi çalışmış Alpcan Hoca. Çok belli. حي على الفلاح. Şu sondaki vibratoları çok güzeldi. Çarpmaları da çok lezzetliydi. الله أكبر الله أكبر. Pek kolay bir şey değildi ama yaptı. Sanki hafif sonunda bir hafif لا إله إلا الله. yani rast makamında ezanın da bir ihtişamı var. Başka bir ihtişamı var. Yani Hicaz'da dinlediğiniz zaman o size o duygusallığı, ağır bir hüznü de katar işin içine ama rast dinlediğiniz zaman sizi o nedenle hani makamlarla ezanları günün saatlerine bölüyorlar. Yani sizin öğle saatlerinde insan şöyle bir düşüyor ya, hele bir de yemekten sonra falan, o rastla beraber bir kendinize geliş, bir toparlanma, bir enerji bulma hali var. Hicaz olsa mesela öğlen bilmiyorum yani daha da rehavet olabilir mesela.
Neyse, çok güzel, tebrik ediyoruz. Hakikaten çok güzel tavır, net tavır mesela. Bunda çok şey göremiyorsunuz, böyle hani karışık bir şey değil. Tam net İstanbul tavrı. Tebrikler. Peki arkadaşlar, devam ediyorum. Çok güzel açtık ya yayını Özgün. Bizim için de çok büyük mutluluk. Yani Şarkışla'ya gidip Muhsin Hoca'yla beraber sohbet ettik, gezdik. Yani çok keyifli günler geçirdik. Sağ olsun bize orada beraber gezmemize vesile oldu. Hatta hiç unutmuyorum, şeyde hatırlıyorsun, hava yaklaşık son 40 yılın en soğuk döneminde gittik biz. 2 sene önce Şubat'ta gittik. Ve kendisi Şarkışla'dan gelirken arabasının mazotu dolmuş. Araba çalışmıyor. Bir arkadaşının arabasını rica edip falan bizi Şarkışla'ya getirmek için Sivas'ın merkezine gelip bizi aldı götürdü falan. Hakikaten o zamandan sonra bir de bir pause olmuş, durmuş da bir şey var. Yarışma durmuştu. Şimdi kazandığını görmek bizim için de büyük onur. Ne düşünüyorsun? Sen de fikirlerini söyleyebilirsin. Çünkü sen de oradaydın. Valla hocam, zaten Muhsin Hoca'nın ben kendi ekolünü oluşturacağına inanıyorum. Yani ileride Muhsin Kara gibi okuyor diye o dönemin gençlerine söyleyecekler. Yani o yüzden Muhsin Hoca benzersiz ve iyi ki bu topraklarda doğmuş. İşte Van'da doğmuş. Hasbelkader işte Türkiye'nin en güzel camilerinden birine iyi ki imam olmuş. Ve onun sesini duyabiliyoruz. Hem ekranlarda hem Sivas'ta gidip kendimiz de sizin sayenizde hocam dinleme şansına eriştik. Sohbet etme şansına eriştik. O yüzden ben Muhsin Hoca'yı bir ekol olarak görüyorum. Ve kendi de mutlaka şeyini oluşturacaktır. Hayran kitlesini, dinleyici kitlesini. Kendi cemaatini bile etkiliyor. Bugün de dünyayı etkiliyor işte. Harikulade. Buradan büyük tebrikler. Atcan Hoca da öyle. Evet, teşekkür ediyoruz. Peki şimdi bakalım.